Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide bakımında hava kökleriyle ilgili detaylı bilgilerden bahsedeceğim. Hava kökleri genelde bizlerin çok fazla bilgi sahibi olmadığımız bir konu. Eğer evde orkide besliyorsanız bazı orkidelerde hava kökleri olur. Peki bu hava köklerinin bakımı nasıl olur ve ne işe yarar hava kökleri? Hava kökleri aslında bize orkidelerimizin genel durumu hakkında bilgi verir ve bildiğimiz üzere orkidelerde iki tür kök vardır. Biri saksı içinde büyüyen kökler, diğeri ise saksının dışından sarkan kökler. Biz saksı dışında sarkan köklere hava kökleri diyoruz. Peki hava köklerini kesmemiz mi gerekiyor? Bununla ilgili videolar görebiliyorsunuz. Orkidenin hava köklerini kesmek mi gerekiyor? Bu kesinlikle yanlış bir yöntem. Çünkü orkidenin köklerini genel olarak estetik bulmadığımız için, dışarıdan güzel görünmediği için kesmek isteyen takipçilerim olabiliyor. Buna kesinlikle doğru bulmuyorum. Çünkü orkidenin hava kökleri bakın bize orkidenin sağlığı hakkında bilgi veriyor. Ve eğer orkidenizin kök uçları bu şekilde yeşil aktif ise bu orkidenin sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Fakat hava köklerinin uçları bakın kuruduysa ve aktifliğini yitirdiyse bu ise orkidemizde bazı şeylerin yerinde olmadığını gösterir. Genelde hava kökleri sağlıklı orkidelerde büyür. Saksı içindeki kökler genelde su ve besinler ile büyür. Fakat saksı dışındaki hava kökleri nasıl canlandırmamız gerekiyor? Bunu sizlere göstereceğim. Orkidelerinizde hava köklerini canlandırmak için kuruyan kökleri nemli tutmanız gerekiyor. Eğer gerekirse ara sıra kuruyan köklere su püskürtebilirsiniz. Ya da eğer isterseniz benim yapacağım gibi bir bardağa yeterince su koyup kuruyan orkidenin hava köklerini bu suyun içerisinde tutabilirsiniz. Bunun bir süresi yok. Orkidenin kökleri canlanıncaya kadar bu işleme devam edebilirsiniz. Bir bardağa yeterince su koyup orkidenin hava köklerini bu şekilde içerisine daldırıyoruz. Bu yöntemde orkidenin hava kökleri sürekli bu suyun içerisinde kalarak orkide için gerekli olan nemi sağlamış olacak. Bir nevi biz bu yöntem ile su kültürü uyguluyoruz. Yani orkide bir toprağın içerisindeyken hava kökleriyle bu yöntem ile saksı içerisindeki orkideye su kültürü yapmış oluyoruz. Bakın köklerin uçları bu şekilde aktif yeşil oluncaya kadar bu suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Ya da eğer evde bir orkidenizin saksı içerisindeki kökleri çok fazla çürüdüyse bakın bunun gibi saksı içerisinde çürüyen kökler çok fazla ise ve eğer hava kökleri de var ise bu tarz orkidelerde saksı değişimi yapmadan sadece hava köklerini benim yaptığım gibi suyun içerisinde tutarak orkidenize toprak içerisinde su kültürü uygulayarak yeni kökler, yeni yapraklar ve yeni çiçekler çıkarmasına yardımcı olursunuz. Çünkü hava kökleri özellikle orkidelerin nemini sağlar. Yani eğer orkidenizin bulunduğu ortamın nemi yeterli ise hava kökleri canlı olur. Diğer püf nokta ise ikinci saksı kullanımı. Eğer orkidelerinizin hava kökleri çok fazla ise ve artık saksı sabit durmuyorsa, estetik olarak da güzel durmadığını düşünüyorsanız hava köklerini kesmek yerine ikinci saksı kullanabilirsiniz. Bakın bunun gibi. Fakat ikinci saksı kullanırken dikkat etmeniz gereken saksının büyük olması. Yani elinizi saksının içine koyduğunuz zaman ikinci saksının içerisinde eliniz rahatlıkla girip çıkabilmeli. Bu orkideniz için saksının büyüklüğünün yeterli olduğunu gösteriyor. Ve özellikle de ikinci saksıda orkideler çok fazla nem kaybetmezler. Yani daha fazla nem kazanmış olurlar. Üçüncü püf nokta ise ikinci saksı kullanırken su içerisinde bekletme yöntemi. Kesinlikle
orkidelerde bu tarz ikinci saksı kullanacaksanız sürekli böyle bir suyun içerisinde orkide kalamaz. Yoksa kökleri kısa sürede çürür ve giderek yapraklar sararıp çiçeklerini döker. Eğer orkidelerinizde nem dengesini sağlamak istiyorsanız sizlere göstereceğim bu yöntemi deneyin. Elimdekiler çakıl taşı. Çakıl taşı biliyorsunuz ki nem tutma kapasitesi yüksek. Bir ikinci saksının içerisine bakın. Bu şekilde çakıl taşlarını koyuyorum. Bakın burada ölçü su çakıl taşını geçmeyecek. Çünkü direkt suyun içerisinde olan kökler kısa sürede çürür. Bu yöntemde kökler direkt su ile temas etmiyor. Sadece çakılın seviyesine kadar gelen suda bakın biz nem oranını artırmış oluyoruz. Yani bu yöntemde hem estetik olarak orkide daha güzel duruyor, hem kökler çok fazla gördüğünüz üzere yere değmiyor, hem de orkidede sürekli bir nem oluyor. Biliyorsunuz ki orkideler nemi seven bitkilerdir. Ne kadar fazla nemli olursa o kadar bol bol çiçek talı, canlı yapraklar ve yeni kökler çıkarır. O yüzden bu yöntemde orkidelerinizi canlandırmak istiyorsanız bu şekilde biraz çakıl ya da taş koyarak orkidelerinizin kökleri direkt suya değmeyecek şekilde bekletebilirsiniz. Ve suyu azaldıkça da yine gösterdiğim seviyede su koyarak orkidelerinizi yeniden canlandırabilirsiniz. Dördüncü olarak hava kökleri çok olan ve birkaç yıllık olan bir orkideyi biz ikiye ayırabiliriz. Yani çoğaltabiliriz. Fakat bu hava kökü çok olan bütün orkideler için geçerli değil. Bunun için orkidenin gövdesinin bakın bu şekilde yüksek ve birkaç yıllık orkide olmuş olması gerekiyor. Bu tarz orkideleri nasıl ikiye ayırabiliriz? Hemen sizlere göstereceğim. Buraya kadar videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımın daha fazla kesime ulaşabilmesi için beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Hemen orkideyi ortadan ikiye bölerek çoğaltacağız. Evet, videoyu çok fazla uzatmamak için hızlandırılmış bir şekilde size hava kökleri çok olan bir orkideyi nasıl çoğaltabileceğimizi de göstermiş oldum. Bununla ilgili detaylı videom kanalımda mevcut ve sonraki hallerini bakın sizlerle paylaşıyorum. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.